Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Geçtiğimiz hafta başında yapmış olduğumuz Wavetrend cross taraması ile alakalı olarak gerek özelden gerekse Twitter mesajlarından birçok soru alıyorum. Bununla alakalı aslında taramayı yapmak çok kolay. Kriterleri de aslında Twitter adresimizden paylaştık. Bu noktada yine görsel olarak da insanlara kolaylık olsun diye bir video ile paylaşmayı da e, düşündük. Şimdi kriterlerin üzerinden kısaca geçmek gerekirse son yukarı kesel üstsel hareketli ortalama 5. Yani son dediğimiz burada fiyatın en son hali. E, Fiyat EMA 5 üzerinde olacak. Bull hareketli ortalaması 9 küçük son. Yani e, Hull hareketli ortalaması fiyatın altında kalacak. Yine üstel hareketli ortalama 50. Yani EMA 50 büyük. Basit hareketli ortalama 10 üzerinde olacak. Daha sonrasında ise RSI 30 ile 50 arasında, 30 günlük hacim 1 milyon ve 50 milyon arasında. Bazı arkadaşlar bu kriterlerle birlikte son olarak finalde az hisse çıktığını söyleyenler de oluyor. Tabi bu hissenin sayılarını arttırmak için buradaki kriterlerle oynayabilirsiniz. Fakat bunlarla yaptığımız RSI olsun ve diğer ortalamalarla birlikte yaptığımız bu çalışmada mümkün olduğunca en aşağıda al vermiş wave trend sinyalini arıyoruz biz. E, Yani ben açıkçası RSI 60-70'lerde zirvelere yaklaşmış durumdaki wave trend al sinyallerini değil, daha ziyade aşağıda, yani dip dönüşü dediğimiz bir zirve sonrasında düzeltme yapmış ve düzeltmenin sonrasında bir yatay bölge geçtikten sonra kendini toparlamaya çalışan, yukarı doğru al sinyali üretecek olan bir hisse bulsun diye bu taramayı yapmaya çalıştık. Bu şekilde olduğunu da düşünüyorum. Şimdi mesela Akfen gayrimenkul çıkmış. Onu bir değerlendirelim bakalım. Bize bu noktada nasıl bir resim oluşturduğunu. Evet, şöyle baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz. Akfen bir zirve sonrasında bir düzeltme yapmış ve yatayda belli bir zaman aralığında ne yapmış? Mesela fiyat olarak baktığımızda 5.48'den aşağı en düşük 4.38 seviyesini görmüş. RSI bu bölgede artık dip noktalara gelmiş. 30'lu seviyelere kadar indikten sonra hafif hafif yukarı doğru toparlama eğilimine girmiş. Fiyat da bu noktalardan yukarı doğru yavaş yavaş ilerledikten sonra en son gün yaptığı sert bir iğne atakla, yani bir iğne mum oluşturmuş, bir çekiç mum oluşturmuş daha doğrusu. Yukarı yönlü bir kuvvetli hacim de gelmiş. Yani buradaki hacim önemi de bu arkadaşlar. Mesela hacmi daha düşük tutarsanız dediğim gibi daha birçok hisse de elde edebilirsiniz. Fakat önemli olan kuvvetli hacimle birlikte yukarı e, yöne yönelmiş hisseyi bulabilmekte. Şimdi bu noktada bu hisseyi takip etmekte fayda var artık. Yukarı yönlü kuvvetli bir hacimle RSI'yi da 50'ye doğru itmeye çalışan bir görüntüsü var. Ayrıyetten RSI kendi ortalamasında yukarı yönlü kesmiş wave trendle birlikte. Bunlar önemli değerler. Bu değerlerin içerisinde biz ne demiştik mesela? EMA 5, 50, yani bunun kriterleri de aramıştık. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var yine. Gördüğünüz gibi EMA 5'i yukarı yönlü kesen bir görüntüsüyle birlikte karşımıza çıkmış durumda bu hisse. Bakalım, takip edelim. Buradaki direnç noktasına doğru bir atak yapıp kırabilecek mi? Hani bu şekilde devam ettiğini farz edersek hisse fiyatının 5-10'lu seviyelere kadar gidip burada bir dük olma, bu üçgeni yukarı doğru bir kırma eğilimi içerisinde olmaya çalışacaktır. Diğer hissesi neydi? Onu da bir kısaca bakalım. İHEVA'ymış. Hemen ona da bir bakalım, göz atalım.
Mesela İHEVA burada tam al sinyali üretmek üzere, üretmemiş ama üretmek üzere gelmiş. Tabii wave trendin birebir karşılığı taramalara yazamadığımız için tam kesişme noktasını e, milimetrik yakalamak bazen imkan vermiyor. Fakat bizim yazmış olduğumuz diğer kriterler tutmuş durumda. 5 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Fiyat EMA HUL 9'un üzerinde. Ayrıyetten aslında bu noktalarda ben özellikle de e, anlatmaya çalıştığım hususlardan bir tanesidir. Takip eden arkadaşlar videolarımdan bilirler. Haftalık pivot değerini çok önemserim. Haftalık pivot değerinin üzerindeki kapanışlar, yakın kapanışlar hisseler için oldukça önemli değerlidir. Bunları takip ederek de güzel kazanımlar elde edilebilir. Bu noktada gördüğünüz gibi 1.88, 1.89 haftalık pivot değerinin hemen bir adım gerisinde kapatmış hisse. Bu iki hisse mesela önümüzdeki hafta takip ederek bu üçgenin içerisinden bakalım nasıl çıkacak, güzel hareketlerini görebilecek miyiz? Hep beraber kısa bir değerlendirmede bulunuruz daha sonrasında. E, Bu manada mesela Beşiktaş hissesi çıkmış 4 saatlikte. Saatlikteki hareketlerin de iyi olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Tabii bu taramadan gelen hisseleri hemen Allah ne verdiyse deyip almamak lazım. Öncelikle bu konuda herkese bir uyarmak isterim. Muhakkak ki bu tarama kriterlerini ve sonuçlarını değerlendirmek lazım. Yani borsada fırsat bitmez arkadaşlar. Gelen hisseleri en azından deneme amaçlı ufak miktarlarda alarak herhangi bir zarara sebep olmamak lazım. Yani her taramadan gelen hisse yukarı yönlü gidecek diye bir e, durum söz konusu değil. Bakın şimdi mesela Beşiktaş hissesinde gördüğünüz gibi wave trendi tam al noktasında yakalamış. Bakalım önümüzdeki hafta içi ve bu hisse hareketlerini nasıl yapacak izlemek lazım. Şu anda böyle bir dük hattı oluşturmuş durumda. Şöyle kısaca çizecek olursak basit bir düşen kırılım çizgisi çizdiğimizde tam da finalde bırakmış kendisini. Burada artık gördüğünüz gibi bir filama söz konusu var. Yani burada bir filamanın sapı kadar yukarı gideceğini düşünürsek eğer oldukça güzel de bir marjı var diyebiliriz. E, Şöyle şu kırılım noktasına bu filamanın sapı kadar gideceğini varsayarak şöyle koyduğunuzda müthiş güzel hedefler verir bize. Yani bu noktada baktığımızda 6 lirayı hedefleyen bir Beşiktaş hisse senedi karşımıza çıkmış durumda günlük periyotta. E, tabii arkadaşlar şunu unutmamamız lazım. Ben birçok seferinde anlatıyorum. Saatlik grafiklerde daha çok işlem yapmayı tercih eden bir tarz seviyorum. Bunun dışında günlük periyottaki taramalardan gelen hisselerin minimum 2 hafta e, beklenmesi gerekebilir. Yani bakın burada günlükte oluşmuş bir e, flama veya bayrak ne derseniz adına deyin e, bir oluşum var ve bu oluşumun şu süresine baktığımız zaman hani Kasım ayından bugüne kadar süren bir süreç var. Kasım ayının neresi? 25'i. Hadi Kasım sonu diyelim. Ne olur? Aralık, Ocak. Yani 2 aydan fazla, 2,5 aya yakın gelmiş bir süre. İnsanlar bunu hemen 2 günde gideceğini sanarak alıyor, beklemiyor. Küsüyor hisseye, gitmiyor bu hisse falan diyerek e, kenara çekiliyor. Daha sonrasında da şu hikayeyi çok duyuyoruz. İşte ben sattım, hisse uçtu. Uçar tabii. Niye uçmasın? Çünkü siz 2,5 ay hazırlık yapan hissenin yani 2 hafta beklemesini beceremezseniz maalesef hisse uçacaktır yani. Uçar, kaçar. Aynı şekilde e, bu noktada yukarılara giden hisseyi de e, ben sattım düştüğü mevzuları da oluyor. Yani alınacak yeri, beklenecek yeri ve satılacak yeri stratejik olarak biliyor olmak ve öğreniyor olmak gerekiyor. Bu stratejiler ve plan olmadan borsada rastgele bir kazanç olur. Aynı denizde olta atıp rastgele vuracak bir balığı beklemeye benzer bu iş. Bu işin sonunda da muhtemelen zararlı çıkarsınız. Neyse biz asıl olan yine konumuza dönecek olursak
Şu an için Beşiktaş hissesinde gördüğünüz gibi bu bölgede bir üçgen çalışması var. Yukarı yönlü kırmak üzere. Kırar mı? Şu an kırmış değil. Tam direnç noktasında bırakmış pek. Hani bu hafta sonu Beşiktaş'ın diyorum maçı galibiyetiyle birlikte çıkmasıyla mesela kırabilir veya duruma göre tekrar aşağıda getirebilir. Çünkü oluşturduğu filamanın içerisinde hala bir hareket alanı var. Bunu aşağı doğru çeker mi? Gayet çekebilir. Ama şu an için baktığımız son durumda RSI ve Wave Trend yukarı yönlü güzel bir ivmelenme yakalamış durumda. Ee, Baktığımızda bizim Hull sistem ne yapmış diye bakıyorum. Yine Hull 14'ün ve 50'nin kesişimiyle alakalı yan yana bir duruş sergilemiş. Hemen yine taramaya bir dönecek olursak saatlikte çıkan e, Fener hissesi var bu sefer. Mesela burada da reytinglerde bakıyorsunuz. Fener hissesi saatlikte sat pozisyonunda bizim kriterlere göre. İşte bunlara da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani kriter gelen hisseyi muhakkak taramadan geldikten sonra açıp bir grafiğini, durumunu bir izleyip görmek lazım. Gördüğünüz gibi genel konumu neden sattı? Çünkü bir zirve yapmış. Zirve sonrası düzeltmesini yapıyor hisse ve daha yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmemiş. Gördüğünüz gibi bu da aynı Beşiktaş hissesi gibi. Demek ki bu hafta spor hisselerinde bir hareketlenme söz konusu. Bu hareketi yukarı yönlü kırma eğiliminde mi olacaklar yoksa bakalım hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi Fener hissesi burada tam bir üçgenin son kısmına gelmiş. Kırılım yönü önemli artık. Burada risk eşit derecededir arkadaşlar. Yani bakın burada çünkü wave trend şuradan kalkmamış arkadaşlar. Buradan yukarıdan bir sat sinyali vermiş. Sıfır noktasına gelmiş wave trendin. Burada destek arıyor. Yani eğer burayı aşağıya kırarsa e, buradaki hisse fiyatı ikili dip noktasına doğru geri çekilme yaşayabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Hemen kısaca yine baktığımızda 37.52 haftalık pivot değeriymiş. Turuncu çizgiyle gösterdiğimiz bu değer haftalık pivot değerinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Son 3, 4, 5 gündür de zaten haftalık pivot değerine yapışmış bir şekilde inatla bu seviyenin üzerinde tutunabilmiş bir hisseye şahit olduk. Şimdi kriterleri tekrar açıp bahsettiğimiz gibi mesela bazı arkadaşlar yazmış niye üstel hareketli ortalama 5? Arkadaşlar bunlarla oynayabilirsiniz. Yani ben bu şekilde yakaladığını düşündüm. İsterseniz basit hareketli ortalama 5 yaparsınız. Sonuçları öyle bir değerlendirirsiniz. Mesela ben basit hareketli ortalama yapıp baktığımızda bu sefer Parsan geldi. Parsan'a da bakalım mesela. Yani bunları kanun değil kesinlikle değiştirilebilir. Ama tabii değiştirdiğiniz zaman ona göre de riskleri, kontrolleri yapmanız lazım. Bakın şimdi mesela ne yaptık? Üstel ortalama 5 yerine EMA5'i seçtik. E, Günlük pardon biz saatlikte bakmıştık, şimdi yanlış yapmayalım. Evet, saatlik pozisyonda EMA 5 yerine basit ortalama 5 yaptığımızda görüntü bu arkadaşlar. Bir düşüş, bir yatay, haftalık pivot değerinin altında, wave trend satta, RSI 50'nin altında, kendi ortalamasının üstünde fakat wave trend henüz al vermemiş. Yani bir hazırlık aşamasında olan bir hisse fiyatı görüyoruz. Bu şimdi aşağıya da kırabilir, yukarı da kırabilir. Hani bize bir pozitif sinyal üretmemiş. İşte bu ayarları, değerleri verirken grafiksel incelemeleri defalarca test ederek yapıyoruz. Tabii siz ilk açtığınızda hemen 5 tane kriteri girip aa ne kadar kolaymış diyebilirsiniz ama bunu oturup e, onlarca, 50'lerce belki grafik üzerinde işte bir adım bir adım bir adım bir adım yaklaşarak bulunuyor. Bu kriterlere girerken e, gökten zembille gelmiyor sonuçta. Bu yüzden kriterlerin ayarlarıyla çok fazla böyle oynadığınız zaman e,
size sonuçları aynı şekilde vermeyecektir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bakın sadece bir basit ortalamayı veya EMA ortalamasının aradaki farkı ne kadar değiştirdiğini e, hani canlı olarak gördük diyelim yani bu noktada e, işte full hareketli ortalama. Bunların hepsinin bir sebebi var. Yani grafiklerdeki bu sıralama, dizilim sıralı dirençler oluşturuyor hisse fiyatında. Bu hisse fiyatındaki sıralama dirençler geçildikten sonra belli bir güç elde ediliyor. Ve bu güç e, hissenin e, ne diyebiliriz? Hani bir tohumu toprağa atarsanız filizlenir, toprağın üzerine bir kafasını çıkartır, gökyüzünü görür ya. Bu da aynı o sürece benzer. RSI 30 ve 50 arasında hisse fiyatı kendini güçlendirerek yukarı yönlü e, bir alttan aldığı gücü yukarı doğru kendini iterek yeni fiyatlara doğru ulaşmaya çalışır. Bu noktada da en önemli değerlerden bir tanesi benim için ortalama hacimdir. Demin grafikte anlattığım gibi mesela 2 aylık bir grafik hazırlanırken hacimin de belli bir oranda belli bir yükseklikte olması gerekiyor. Bu yüzden de ben çok abidik kubidik hisseler de çıkmasın diye ortalama hacimi 1 milyonla 50 milyon arasında yaptım. Siz bu hacimle de istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Belki değerler değişir. Mesela 100 bine çektim. Aşağıda hemen Umpaş çıktı. E, Şu şekilde mesela diğer 4 saatlikte tek hisse vardı. Yine tek hisse çıktı. Pek bir şey değişmedi. Günlük pozisyona geldiğimizde yine düşürmemiz çok fazla bir işe yaramadığını gördüm. Ama dediğim gibi ayarlarla hani oynanabilir ama oynayıp kayıt ederseniz daha sonra size yanlış yönlendirmeler yapabilir. Bu noktada dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, Bu şekilde Wave Trend taraması kriterlerini paylaşmış olduk, anlatmış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Herkese tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Kazancınız bol ve daim olsun.